Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelere su kültürü nasıl uygulanır bunu detaylarıyla göstermek istiyorum. Şu anda elimde görmüş olduğunuz orkidem uzun süredir su kültüründe olan bir orkide ve bu orkide çok güzel bir gelişim gösterdi. Hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle yakınlaştırınca birçok yeni köklerin çıktığını sizler de görüyorsunuz. Bu orkidem normalde kökleri tamamıyla kuruyan bir orkideydi. İlk halini hemen gösteriyorum. Bakın bu şekilde yaprakları sararmış ve kökleri tamamıyla kurumuş bir orkideydi. Ve uygulamış olduğum su kültürü sonunda bu şekilde canlandı ve bol bol yeni kökler çıkardı. Şu anda gördüğünüz üzere kökleri gayet aktif ve canlılar. Bu yapmış olduğum su kültürü sayesinde gerçekleşti. Su kültürü iki şekilde uygulanır. Birincisi, eğer orkidelerinizin kökleri tamamıyla çürüdüyse ve çok az kökü kaldıysa ya da hiç kökü kalmadıysa su kültürü uygulayabilirsiniz. Bu tarz durumlarda su kültürü mutlaka sonuç verir. Ya da su kültürünü sağlıklı bir orkideniz varsa ve kökleri de gayet sağlıklıysa yine su kültürü uygulayabilirsiniz. Yani toprak yerine su kültürünü tercih ederek sağlıklı orkidelerinizi de büyütebilirsiniz. Bu mümkündür. Normalde su kültürünü her orkide sevmez. Bunu anlayabilmek için mutlaka belirli bir aşamada denemek gerekiyor. Genelde su kültürünü orkidenin sevip sevmediğini bir ay içerisinde göstermiş olduğu gelişime göre anlayabilirsiniz. Mesela bir ay içerisinde eğer orkideleriniz su kültüründe yeni yapraklar, yeni kökler çıkarmaya başlıyorsa bu su kültürünü sevdiğini gösterir. Fakat eğer orkideniz bir ay boyunca hiçbir gelişim göstermiyorsa, yaprak ve yeni kökler çıkarmıyorsa bu su kültürünü ve ortamını sevmediğini gösterir. Bu tarz orkidelere yeni yöntemler deneyebilirsiniz. Eğer hiç kökü yoksa sünger ya da yosun yöntemlerinizde denemenizi tavsiye ederim. Orkideye su kültürü uygularken mutlaka dikkat etmemiz gereken birkaç tane püf nokta var. Her zaman doğru yapılan işlem bize her zaman doğru sonuçlar verir. Su kültürü uygularken de dikkat etmemiz gereken 5 önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi orkideyi mutlaka bol aydınlık ve gün ışığı alan bir yere konumlandırmanız gerekiyor ve kesinlikle yerini sık sık değiştirmemek gerekiyor. Sabit bir yerde kalması gerekiyor. İkinci önemli aşama ise su kültürünü uygularken sadece orkidenin kök uçları suya değecek şekilde uygulamanız gerekiyor. Yani çok fazla suyun içerisine gövdeye kadar koyarsanız orkidenizin gövdesi çürüyebilir ve orkideniz gelişim göstermek yerine bir mantar hastalığına yakalanıp daha da kötü olabilir. O yüzden su kültüründen iyi sonuç almak için sadece kök uçlarının bu şekilde değecek şekilde koymamız gerekiyor suyun içerisine. Üçüncü önemli püf nokta ise kesinlikle su kültüründe suyunu sık sık değiştirmemek gerekiyor. Bu da en sık yapılan hatalardan bir tanesi. Çünkü sık sık suyunu değiştirdiğimiz zaman orkide alışmış olduğu suyun sıcaklığı değişince bunu tepki olarak gelişimini göstermeyebilir. O yüzden suyunda koku ya da yosunlanma olmadığı sürece suyunu sık aralıklarla değiştirmeyin. Ama su kültüründeki orkideyi sadece suyu azaldıkça ve koku yoksa değiştirebilirsiniz. Suyu eklerken de yine önemli bir püf nokta, mutlaka suyun oda sıcaklığında olması gerekiyor. Soğuk bir çeşme suyuna kesinlikle direkt koymayın. Mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ve su kültüründe en çok sorulan soru ise orkidenizin bu şekilde yeni çiçek dalı, yeni yapraklar çıkarmasını desteklemek için acaba gübre ya da besin verebilir miyiz? Su kültüründeki orkideye besin şart değildir. Hiç besin vermeseniz de mutlaka sonuçlar gösterir. Ben açıkçası bu görmüş olduğunuz orkideye bakın, çok fazla besin vermedim. Yani çok nadir vermiş olabilirim. Buna rağmen gayet iyi gelişim gösterdi. Yeni kökler çıkardı ve yeni çiçek dalı çıkardı. Fakat eğer gübre veriyorsanız bunu 2 haftada bir
verebilirsiniz. Ve hangi gübreyi tercih ediyorsanız yine bir yemek kaşığı kadar suyuna ekleyebilirsiniz. Ama eğer evde kullandığınız doğal gübreler, muz kabuğu suyu gibi, yumurta kabuğu suyu gibi gübreler kullanıyorsanız bunların mutlaka suyuna ekledikten sonra bir gün sonra bu suyu döküp yeniden temiz su ilave etmeniz gerekiyor. Yoksa içerisinde zamanla bakteriler oluşup köklerin çürümesine sebep olur. Bakın sizler de su kültürü uygularken eğer orkidenizin kökleri yeterli değilse 2 tane böyle çubuk koyarak orkidenize su kültürünü uygulayabilirsiniz. Orkidem su kültüründe gayet iyi gelişim gösterdim. Çiçekleri ve hiç kökü yokken koymuştum ve tekrardan yeni çiçek dalı verdi ve bol bol yeni kökler çıkarmış oldum. Böylelikle su kültüründe de orkidenin iyi bir gelişim gösterdiğini görebiliyoruz. Orkidenizi su kültüründen ne zaman alabilirsiniz? Yeterli kökü olduktan sonra, eğer sadece kök gelişimi için suyun içerisine koyduysanız yeterli kök sayısına, yani orkidenizi eğer suya koyduğunuzda hiç kökü yoksa ve en az 5 ya da 6 tane kökü çıktıysa ve her bir kökün uzunluğu 5 ya da 6 santim boyutundaysa bu orkideyi normal bir toprağa ekebilirsiniz. Ama kökleri yeterli olmadığı sürece toprağa ekmeyin, çünkü tekrar gelişimi duracaktır. Fakat orkideniz eğer bu orkide gibi su kültürünü sevdiyse, bol bol yeni kökler ve yeni çiçek dalları ve yeni yapraklar çıkardıysa bu orkideyi toprağa almanıza gerek yok. Bu şekilde suyun içerisinde bir orkide aylarca kalabilir. Suyun içerisinde de gelişim gösterebilir. Özellikle bugün sizlere bu videoda orkidenin sadece kendi özel toprağı dışında suda da kolay bir şekilde büyüyebileceğini ve gelişim gösterebileceğini göstermek istedim. Sizler de bunları deneyerek sonuçlarını benimle paylaşabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz orkidem gayet güzel. Su kültürüyle ilgili özellikle anlatmaya çalıştığım püf noktalar umarım sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma halen abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı gördükçe dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.